Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. K12 TV'den mutlu günler diliyoruz. Bu hafta Avrupa'da K12 eğitiminin 15. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde konuklarımızla Scientix önderliğinde Avrupa'dan birçok kuruluşun ortağı olduğu 2021 STEM Keşif Kampanyasından bahsedeceğiz. Bu konu için Türkiye'nin de ortağı olduğu Avrupa Okul Ağından, yani European Schoolnet'ten iki konuğumuz var. Sevgili Ola Miklasińska ve sevgili Eleni. Dear Ola, dear Eleni, welcome. Thank you very much. Thank you for having us. Good morning, Kate. Thank you. Sevgili Emine, STEM Keşif Haftası'ndan konuşacağız. Evet. Birçok okulumuzda bu kampanyaya katılıyor. STEM Keşif kampanyasını konuklarımıza soracağız ama öncesinde STEM nedir? İşte bu STEM'in önemi nedir? Aslında bundan kısa bir bahsedebiliriz. Sevgili izleyiciler, birçoğunuzun aşina olduğu bir konu aslında. STEM, disiplinler arası, fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birlikte kullanıldığı bir ders senaryosu diyebiliriz. Bunun bize yararı nedir? Öğrencilerimize yararı nedir? Öğrencilerimizle bu ders senaryosunu uyguladığımız zaman biz öğrencilerimizden birçok alanda keşif yapmalarını, patent almalarını, ne bileyim faydalı model almalarını veya bunlardan daha ziyade derslerini daha iyi anlamalarını bekliyoruz. Şimdi bu konuda konuklarımızla konuşacağız. Sevgili Ola, sevgili Eleni, STEM nedir? Bir de sizden bunun tarifini alabilir miyiz? Hi ladies, welcome again. The first question is about STEM activities. What do you think the real definition of STEM? What is STEM for you? Who likes to begin? First and foremost, whenever I can go first. Yeah. Whenever I hear about STEM, the first thing that comes to mind is science, of course, and also creativity. And STEM activities for us are the way that teachers, committed teachers who have dedicated their lives to improving education and bringing innovation to their class, find ways to create activities and engage their students into creative actions that will help them later in the future choose a profession, choose their study path. So STEM is all about science and creativity, of course. Yes, ma'am. Hocam, kendi sistemi öğretmenlerin, çocukların nasıl diyelim, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını arttıracak şeyler bulduğu ve bunun için uğraştığı bir sınıf ortamı olarak tanımladı. Her yerde var diyor. Yani dünyanın her yerinde STEM'le uğraşan iyi öğretmenler bulmak mümkün. Thank you, ma'am. Yes, Ola? Absolutely. I completely agree with Eleni. I think for us, we wouldn't like just to go by the definition, like STEM is a science, technology, and so on. We put a lot of importance into making the STEM resources and materials creative and unique. So actually to encourage teachers to use them with the students and also to get students interested in STEM. So we don't want to give just anything. We want to actually give something which is very engaging, which is just basically suitable for the students to make them curious and spark their interest in STEM. Thank you. Hocam sistemi sadece bir bilim olarak almamak gerektiğini söylüyor. Yani bu kesinlikle çocukların elinin de söylediği gibi yaratıcılıkların artırıldığı, onları sınıftaki ortama bağlayan, öğrenmelerini, isteklerini arttıran sınıf ortamları olarak tanımladı gene. Yani normalden farklı ne yapabiliyoruz sistemde? Yani burada sevgili izleyiciler şunu karıştırmamak gerekir. STEM adı altında birçok aktivite yapılıyor. İşte ne bileyim atık malzemelerle STEM şununda. Hayır, STEM bir ders disiplinidir. Yani bir ders senaryosudur. STEM başlı başına kendinin bir özgün modeli var. Yani bunun için bir atık malzemeye gerek yok. Şuna gerek yok, buna gerek yok. Birkaç dersi birlikte işleyebilirsin. Mesela matematik dersini ele alırsak, matematiğin hayatla olan ilişkilerini baz alarak matematiği işleyebilirsin. Bu da matematiğin
var olma sebebidir zaten. Yani bir hayal dünyasında matematik işlemek yerine gerçek dünyanın sorunlarını ele alan bir matematik işlemeye biz STEM diyoruz işte. Yani aslında çocukları gerçek dünyaya hazırlayan dersler evet, bunlar. Evet, yani hani şeyden olması gereken gibi anlıyorum ben. Pek çok disiplini bir araya getirerek ve bu da kendi içinde bir disiplin. Bunu mutlaka söylemek gerekiyor. Yani yaptığımız her aktivite STEM aktivitesi olmuyor. Onu tekrar belirtelim burada. Veya çocukların eğleneceği veya insanların eğleneceği, hoş vakit geçireceği bir şey değil. Yani sadece eğlence değil. Değil. Evet. Değil. Yani sonunda ne yaptıkları da önemli. Ne kadar katkı verdikleri de önemli. Burada şeyi sorabiliriz konuklarımıza. STEM Keşif Kampanyası'yla neyi hedefliyorlar? Ve STEM Keşif Kampanyası'na nasıl başvurabiliriz? Okay, the second question is about the STEM Discovery Campaign. What is the real aim of this campaign and how can we register for it? The real aim of the campaign, which is an annual event organized by Scientix, organized and coordinated by Scientix, is to promote, of course, science education. And every year we choose a specific theme. This year's theme is sustainability and citizenship. So the STEM Discovery Campaign is an initiative that is coordinated, of course, by Scientix, but several projects, universities, research centers, and other initiatives and stakeholders in education participate. And we all together try. Of course, STEM is something that occurs all year long at schools, but during this time frame of 3 months, we try to organize as many STEM activities as possible and showcase the best practices by teachers. I see. Hocam Scientix tarafından desteklenen bir proje, ondan bahsedelim önce. STEM Keşif Haftası aslında 3 ay sürüyormuş yani çalışmaları. Her yıl düzenleniyor. Sadece okullar değil, üniversiteler de bu işin içinde. En iyi STEM aktivitelerini bulup bunları uygulayacak ortamlar yaratmaya çalışıyorlarmış. Öğretmenlerin de katılımını sağlanması amaçlanıyor. As to how it is, and when it comes to how they can register for the campaign, we have an entire disseminations campaign. It is a STEM Discovery Campaign. It's not only an educational campaign; it's also a media campaign. And Ola can tell you a bit more about it. Yeah. I just really wanted to start with adding that actually the STEM Discovery Campaign, at least for me, is to bring enthusiasm about organizing STEM activities all together so that actually teachers can see like, oh, these teachers from Turkey, they organize activities and then they, for example, inspire teachers from, I don't know, Slovakia or from Germany or from any other country. So actually it's this effect that you see that people all around the world, they are organizing STEM activities at the same time. And by this, they are inspiring each other. And also it's a great opportunity to give more visibility to teachers because sometimes they are just in their classrooms alone with students and actually no one really knows what they are organizing in these classrooms. And in the STEM Discovery Campaign, we give space to teachers to describe their activities. They have blog, STEM Discovery Campaign blog at their disposal when they can say, for example, in these classes, I did this amazing experiment with my students. So actually, we really want to give this visibility to teachers that they really should have this visibility because they do outstanding things. And as for the registering for the campaign, we have that, I think it will be shared later, the main landing page of the campaign. You see the description of the activities that you can organize for the campaign. You see how you can actually submit your activity. It's very easy through a Google form. So yeah, it's basically like a few clicks and you can already take part in one of the biggest STEM campaign that is happening worldwide. Okay, thank you. Hocam dediğimiz gibi Scientix tarafından desteklenen bu kampanyayı aslında sonundan çevirmeye başlayacağım. Çünkü biz sormuştuk nasıl başvurulabilir diye. Evet. Apayrı bir sayfaları var bunun için. Bir Google Form doldurmak gerekiyor. Google Form doldurunca aslında otomatik olarak kendi aktivitesiyle öğretmen katılmış oluyor. Peki neden bu kadar önemli bu kampanya? Ondan bahsetti ona. Dedi ki görünürlüğünü arttırıyor sınıfta yapılan şeylerin. Aslında bunu yapan çok öğretmen var ama görünürlükleri az. Yani sınıfta bir şeyler yapıyor ama dışarıya pek yansıtamıyor. Bu kampanya onun gibi öğretmenlerin kendi görünürlüklerini arttırmasını sağlıyor bu şekilde. Ve dünyanın her yerinden aktivite geliyor ve buraya başvuruyorlar ve bu aktiviteler görünür hale geliyor.
işte Türkiye'den gelecek, Almanya'dan gelecek, her yerden gelecek ve bu insanlar dünyada neler olduğunu, Avrupa'da neler olduğunu, kimin hangi sınıfta ne aktivite yaptığını öğrenmiş olacak. Bu da aslında bir globalleşme sağlıyor dedi. Bu anlamda ben de çok etkili buluyorum bu kampanyayı. Yani ben de bu kısma birçok programımızda değiniyoruz. Atıyorum, Muğla'nın bir köyünde oturursun veya ne bileyim Ağrı'nın bir köyündesin. Ama gelişmiş teknolojiler var veya ne bileyim gelişmiş organizasyonlar var. Scientix veya Avrupa Okul Ağından bunlardan en güzel örnekleri. Burada dünyanın herhangi bir yerinde uygulanan ve sonuç alınmış güzel bir ders senaryosunu o platformda bulabilirsin ve bu sınıfına uygulayabilirsin. Oradaki öğretmenlerle sohbet edebilirsin. Dolayısıyla aslında eğitimde imkansız diye bir şey kalmadı gibi. Yani bunu aşabiliriz belli şeylerle. İyi örnekleri yakalamak adına güzel bir kampanya. Yani ne yapılıyor ve gerçekten iyileri seçildiği için, önümüze geldiği için hani ben yapıyorum ama bu doğru mu sorusunu aslında teyit ettirebileceğimiz kampanyalar bunlar. Bu anlamda güzel. Bu arada şeyi çevirmeyi unuttum. Bu seneki tema sustainability yani sürdürülebilirlik. Evet. Şu kısmı var. Geçen yıllarda bu kampanyaya katıldığımız için biliyorum. Bu yapılan projelerden birçoğu makaleye çevriliyor ve blogda yayınlanıyor. Scientix blogda yayınlanıyor. Orada birebir ders planı gibi çok rahat alıp sınıflarına uygulayabilirler. Veya onun yazarıyla iletişime geçebilirler. Ve şimdi şunu sorayım. Hiç sistemden haberi olmayan bir öğretmen sistemi nasıl öğrenebilir ve bu kampanyaya nasıl başvurabilir? Yani Scientix'in portalında sistem örnekleri var mı? Veya yani sistemi yani bilgisi olmayan öğretmenlere sistemi öğretecek bir yöntemleri var mı? Portal içinde. Portal içinde veya Scientix'in politikaları içerisinde. Okay. The other question is about, there are some teachers who even never heard of STEM. Does Scientix or does this portal give them the opportunity to learn it from the very beginning? Yes, absolutely. First and foremost, Scientix is the community for science educators in Europe and beyond. So upon accessing, they have immediately access for free to hundreds of projects and thousands of resources. So of course, it's a community. There is a very strong support system. And they have access to all those materials that can introduce someone to STEM from the very beginning, from the kindergarten to primary to junior high to high school. So there are materials and training opportunities for everyone, from beginners to from teachers who are just starting right after university, or for very experienced teachers. The opportunities are endless. Hocam zaten siteye girer girmez diyor, yüzlerce, binlerce proje örneği görecekler. Bunun yanında pek çok kaynak bulacaklar ve onlara sistemi öğreten kurslar da bulacaklar. Bu sadece işte bir ilkokul öğretmeni ya da anaokul öğretmeni için değil, bir üniversite öğretmeni bile kendi alanıyla ilgili muhteşem kurslar bulabilir burada diyor. Yani herkese eğitecek şekilde tasarlanmış bir site. Türk öğretmenler için de şunu belirtmeden geçmeyelim. Yani benim yabancı dilim yok, benim İngilizcem yetersiz diyorsanız Chrome çeviriden bunu rahatlıkla Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Yani çok %90'ın üzerinde doğrulukla çevirdiğini görüyoruz Google Chrome'u. Bu arada çok başarılı. Yine ders videolarını YouTube'un altyazı desteği var. Yine bunu Türkçe'ye çevirerek aslında hiçbir sorun yaşamadan yani yeterli İngilizce bilginiz olmasa bile bu ders içeriklerini çok rahat anlayabilirsiniz ve sınıfınızda uygulayabilirsiniz. Yetenek testlerle alakalı galiba hocam. Evet. Bunların çözümleri artık bulunabiliyor. Peki şunu sorayım. STEM keşif haftasında kaç kategori var? Ve ne bileyim hangi branş öğretmeni hangisine başvurursa daha başarılı olabilir veya ne bileyim tercih edebilir, bunu sorabiliriz. Okay. The next question is about this STEM Discovery campaign again. How many categories are there in this campaign? And also,
what fields are supported more? Which, for example, biology teachers or chemistry teachers or mathematics teachers, which ones are more advantageous in this platform? What do you think? So during the STEM, yeah, Lola, go ahead. I will go. Basically there are like a couple of different activities that teachers can decide to do to participate in the STEM Discovery campaign. First of all, we have several competitions. We have around 10 different competitions for teachers. So we are we're in partnership with different projects, and then together we are coming up with competitions for teachers. And these competitions, to be honest, are not limited to any subject. So we very often have even teachers of English language that are participating in this competition, because they are constructed in this way that actually every teacher, basically, if they only want to, if they only have like an interesting at the idea that they would like to work on, they can participate in these competitions. Then another opportunity that we have are, for example, science projects online workshops. This is something special that we came up to this year, and basically teachers can sign up can register for a workshop, and throughout the 3 weeks they will actually learn about different STEM subjects. So also there are like a couple of subjects available. We have additional webinars with partners of our campaigns. We have Q&A sessions also with different partners. Teachers can also vote on the Scientix portal for their favorite. So as you can see, there are like different ways to be engaged, and we wouldn't like to say we limit it to any kind of subject, because teachers of all subjects are more than welcome to participate, and I'm pretty sure they will find something for themselves. Okay, thank you, ma'am. Hocam pek çok kategori var ama tek bir kategori yok. Yani hatta diyor bize en çok İngilizce öğretmenleri başvuruyorlar. Herhalde diyor olayı tam anlayabildikleri için. Öyle bir branş bazında gitmiyoruz. Yani kesinlikle herhangi bir branşa has örneklerimiz ya da durumlarımız yok. Pek çok yarışma var. Bu yarışmaya katılımda da herhangi bir branş önceliği yok. Aynı zamanda online workshoplar, yani çalıştaylar düzenliyorlar. Çalıştaya katıldıktan sonra da bu konuyla ilgili bilgi edinmeleri sağlanıyormuş. Genel şekilde webinarlar var. Yani herhangi bir branşa bağlı değiller hocam. Yani her branş buna katılabilir. Birçok kategori var. Ben de yayından önce göz attım. Yani resim öğretmenliği ilgilendiren de var. Yani bu bana uygun değil, ne bileyim sistemle benim ne işim var diye düşünmeyin arkadaşlar. Her branşı ilgilendiren kategoriler var. Rahatlıkla başvurabilirsiniz, kendinizi orada ifade edebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Soralım. Geçen yıllarda Türk öğretmenlerin katılım oranı neymiş veya bu yılki ilgileri nasıl? The next question is about the Turkish teachers. What is their situation in these projects or in these online workshops? Are they really eager to participate in things, or is it getting better or worse? What do you think? They are extremely eager. They are extremely proactive. We communicate with tens and hundreds of them daily, and it's steadily improving. We're very grateful for this very big and very engaged community of science teachers in Turkey, and we're thrilled to see what they're going to do. Apart from, of course, activities with their students, they do organize webinars. We follow up with national pages and national groups, Turkish on Facebook and other platforms. So it's their engagement goes beyond Scientix and the standard social media channels that we follow up with. Hocam Türk öğretmenler gerçekten göz bebeğimiz, çok iyi çalışıyorlar diyor. Her platformu çok iyi kullanıyorlar ve çok aktifler. Hatta diyor bayağı öne de geçtiler bazı konularda diyor. Öğrenciler de aynı şekilde, sadece öğretmenler değil, Türk öğrenciler de bu konuyla çok ilgiliymiş. Bu sevindirici bir haber tabii. We are happy to hear about that. Şunu sorabilirim. Bu yılki tema sürdürülebilirlik ve vatandaşlıktı. Yani sürdürülebilirlik ve vatandaşlıktan ne anlamamız gerekir? Yani aktivite planlarken. As we are concerned, your theme of this year is the sustainability and citizenship, right? So what should we understand from these two words? How should we prepare for them? What is the, what do you really accept from us? What is it that you are looking for?
I think this topic is so broad in a sense, like sustainability and citizenship, different subjects as well. So of course, like our main point was to put like the green topics, let's say, so something exactly connected with the environment, connected with the climate change, and you know, these pressing issues of climate change that we are facing right now. Yeah. So basically, we wanted to put, also, of course, we noticed that these topics get extremely popular among teachers. They're very keen on learning more about climate. Are very eager to participate in such projects. So basically, with sustainability and citizenship, we actually can cover all of these areas of environmental topics, as I said, climate change, everything basically connected with nature as well, and also with engaging, like citizenship. It's actually to engage, to encourage students to be active citizens, which is of course very important if we want to tackle environmental issues. So I think like we chose the topic that is so broad. So we actually can really include everyone, because your question before was like, which subjects, let's say teachers of which subjects are most welcome and have highest chances. There are no highest chances. Everyone is welcome, and we really would like to involve everyone in this campaign and share this enthusiasm about STEM. I see. Thank you. Hocam kesinlikle aslında ilk amacımız şuydu diyor. Çok geniş iki kavram seçtik ki herkes katılmak istesin, herkesin söyleyecek bir sözü olsun bu konuda. Çünkü eğer çoklar bırakırsak konuyu sadece belli kategorilerle gelebiliyor ya. Hani böyle geniş bir alanda bıraktık ki herkes bir şeyler söyleyebilsin. Şimdi asıl amaç burada çevreye duyarlılık sağlamak. Tabii sürdürülebilirlikten çevre, doğa ve işte iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarını bekliyorlar çocukların. Bunun yanı sıra vatandaşlık konusunda ele almaların sebebi yine kendi çevrelerine duyarlı olmaları. Yani iyi vatandaş olmak biliyorsunuz iyi bir çevre bilinciyle de devam eden bir şey. O yüzden öncelikle kendi çevrelerine duyarlı olmaları ve daha geniş anlamda düşünebilmeleri sağlamak. Burada da şunu belki kaynak olarak verebiliriz. Önceki programlarımızdan birisinde Avrupa Denizler Atlası'nı işlemiştik. Yani fikir sahibi olmak isteyen öğretmenler veya öğrenciler aslında o yayını izleyebilir. Avrupa Denizler Atlası'ndan yararlanarak bir aktivite planlayabilirler. Evet, yani aslında onu da kullanarak tabii ki zaten harika STEM aktiviteleri öneren bir durumda. Doğru söylüyorsunuz. Peki STEM Keşif Haftası aşağı yukarı kafamızda şekillendi. Ben kendi şahsımda örnek verecek olursam bir tane STEM aktivitesi planlıyorum. Bunu hangi tarihte, hangi sınıfa, kaç öğrenciyle yapacağımı planlıyorum. Daha sonra bunu Scientix Ambassador'un sitesine girip oradaki haritaya işaretliyorum ve oradaki Google formu doldurduğum zaman muhtemelen Ola ilgileniyor herhalde. Well, he's, giving the steps of how to register. Yeah. He says, first you create a scenario of a lesson plan like that, and also you use the Google Forms to upload it into the site. And başka neydi hocam? Sonra Scientix bunu onayladığı zaman belirlenen tarihte aktivitesini yapıyor ve raporlamasını tekrar gönderiyor. Scientix'e gönderiyoruz. Bundan sonra bir şey istiyorlar aslında. Yaptıklarıyla ilgili bir makale yazabilir misin? Ve işte Scientix blogunda yayınlanmak için. Bu şekilde bir şeyler var. Kayıtlanması sistemi var. Evet. Sevgili Ola, sevgili Eleni, öğretmenlerin korkması gerekiyor mu STEM Keşif Haftası'ndan? Yani rahat başvurabilirler mi? Okay, the question is about, is it something difficult to register? Should the teachers be afraid of the process? Is it long? Is it tiring? Is it demanding? Of course not. Is it? Absolutely not. It is extremely easy, and if I can share my screen and show the steps. Ekranı paylaşmak istiyor hocam. No. Just a second. Yeah, now.
So all teachers have to do is visit our central page, the STEM Discovery, the 2021 STEM Discovery Campaign webpage, and scroll a bit. We have all the descriptions here, all the instructions that they're going to need, everything about the competitions, all about the services that we provide to help them organize activities. And then this is the map with the activities that we have received so far. And this should also give you, this should also give. Yeah. Absolutely. Yeah, you can see that Turkey is already full of activities, so definitely not difficult. You can see how engaged Turkish teachers are and how happy we are about this. And then they click on this button and they access the submission form. It is a very easy and very simple and straightforward form that has all the instructions. But of course, if anyone has questions, they can ask us. They can contact us via email. And here we have the section with all the competitions and all the actions that we take during the STEM Discovery campaign. So no, nobody should be afraid, and we are looking forward to receiving all the activities that they organize. Hocam gördüğünüz gibi çok zor değil. Site de gayet açık zaten. Şu sarı bölüme tıkladığınızda bizi Google Form, çok basit bir Google Form'a yönlendiriyor. Orada aktivitenizi giriyorsunuz. Sonra başvuru süreciniz başlamış oluyor. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Gene burada dil çeviri seçeneğini kullanabiliriz. İngilizce bilmeyen Türk öğretmenlerimiz için ve Türkiye'nin de bayağı bir konuda aktif olduğunu buradan görmek mümkün. Haritayı doldurmuşuz. Kesinlikle bu ülkemiz adına sevindirici bir şey. Yani yenilikçi yöntemlere uyum, öğretmenlerin kendisini yenilemesi güzel bir şey. Bir de Scientix blogu ziyaret edebilir miyiz? Hazır ekran görüntüsünü almışken. Okay, can we see the blog too? The Scientix blog about the project? And this is the STEM Discovery Campaign blog, where we expect all the teachers who have participated to visit and submit a very brief post explaining what they did with their students. They can share text, they can share screenshots, photos, the materials if they wish. This is where we collect all the stories of best practices. Yapılan bütün aktiviteleri paylaşabilecekleri, resim koyabilecekleri, kendilerini görünür hale getirebilecekleri yaygınlaştırmak için kullanılan güzel bir blog sayfası görüyoruz. Şimdi çok Scientix dedik, çok Avrupa Okul Ağından dedik sevgili öğretmenler. Bir de isterseniz Scientix nedir, Scientix portalı nedir? Bunları konuşalım ve yayınımızı bitirelim. Bizi bu konularda da bilgilendirebilirlerse memnun oluruz. Veya Scientix elçisi nedir? Türkiye'deki öğretmenler yereldeki hangi arkadaşlarından yardım alabilir? Kısaca bu konulara da değinebiliriz. Okay, the next question is about, what Scientix. Before we finish the video, we want to talk about Scientix in a broad sense. How can we see? How can we, just visit the site? How can we be Scientix ambassadors? Could you please explain briefly what Scientix is? So Scientix, let's say by definition, is the community for science education in Europe. So it's a project that we have been running for already 11 years that actually we aim to create an engaged community for promoting science education in Europe. And in this community, we have, of course, teachers, we have other stakeholders like head teachers, ministries of education, we have projects involved, we have STEM educators, project managers, also, of course, managing different STEM projects. So basically, for everyone who is interested in science education and would like to promote it in Europe and beyond, this is Scientix, because of course we have materials for teachers, but then also we have materials for projects coordinators. So we want to create this common space for everyone who is interested, who would like to share information, who would like to belong to this big community. As for Scientix Ambassador, it's a bit more complicated process. We have just recruited the new batch of Scientix Ambassadors, which we are very excited to welcome because the interest was enormous. And we also, of course, have a lot of new ambassadors from Turkey, which their interest in Turkey was just beyond any scale, to be honest. And yeah, it's a process that is happening every couple of years that we are recruiting new Scientix Ambassadors. They have to go through a special training course. They also usually have to complete some assignments
finance before. And whenever we look for new Scientix ambassadors, we of course, we promote it. We will let teachers know on our website, on our social media channels, which is the Scientix Twitter account. And of course, in our Facebook group created for this community of science education in Europe, which is called Science Teachers in Europe. And for sure, if teachers are interested in Scientix and they are following us, they will know when we have a new call for the Scientix ambassadors. Thank you. Hocam bir kere bu elçilik olayında Türkiye gerçekten çok diyor ilgili. Onu söyleyelim. Başvuruları çok fazla olmuş Türklerin. Scientix nedir? Ondan bahsedeyim dedi. Bu elçiliği açalım biraz. Kısaca açayım. Sevgili izleyiciler, yani elçi sistem konusunda size rehberlik yapabilecek öğretmenler. Scientix EU'nun sitesine girdiğiniz zaman Türkiye'den kaç tane elçi var, bunların isimleri ve mail adresleri var. Kendi yakınınızdaki mesela Ankara'dasınız. Ankara'daki elçilerden çok rahat yardım alabilirsiniz, bir araya gelebilirsiniz, birlikte etkinlik planlayabilirsiniz. Bunlar zaten gönüllü oldukları için, aktif çalışacakları için bu programa başvururlar. Dolayısıyla Scientix elçilerden çok rahat yardım isteyebilirsiniz. Scientix ne? Ondan da bahsettim. Scientix tabii ki Avrupa'nın bilim eğitimi için oluşturduğu bir platform. İçinde sadece öğretmenler yok. Dediğimiz gibi kuruluşlar da var. Bilim kuruluşları var, üniversiteler de var. Ve bu platform aslında insanları bir araya getirerek, bilim alanında çalışmak isteyen insanları bir araya getirerek bunu sınıfa nasıl yansıtabilecekleri, görüştükleri, fikir aldıkları, aktivite bulabilecekleri, aktiviteleri yükleyip işte bu şekilde kampanyalara destek alabilecekleri bir platform. Elçi olmak için de tabii ki belli bir eğitimden geçmek gerekiyor. Biz şöyle hatırlıyorum, bir haftalık bir eğitim değil mi? Orada birkaç tane ödev vardı, o ödevleri teslim ediyorduk. Daha sonrasında bir sınava tabi tutuyorsunuz ve elçilik kazanıyorsunuz ya da tekrar deniyorsunuz sonra gibi bir sistemi var. Elçilik sistemi Türkiye'de çok talep gördü. Bu sene özellikle başvuru çok oldu, tekrar söyledim. Son bir söylemek istedikleri varsa alalım sevgili Emine. Okay, programı kapatalım. Before we finish, would you like to add something? No questions from me. Okay. Now, I think, yeah, maybe a question would be, what would you advise to us as Scientix? Maybe what could we work on, and maybe what kind of features do you think would be very helpful for teachers or for STEM community in Turkey? How do you see that from your perspective and from your experience? Actually, we've been talking about that in Turkish. Sorry, I didn't translate everything. Actually, Don't worry. Promoting the program from the very beginning. He's been talking about Scientix and how to be a Scientix ambassador and what it means. And actually, we've been, trying to just enlighten our teachers about how to be a part of Scientix community. Anything? And by the questions and thanks to your answers, I think it will be easier for them to register or to be a part of this community in the long run, in the future. We look forward to receiving any questions that your teachers may have and your audience. We're going to respond and explain everything and be as helpful as possible. We also encourage teachers to get in touch with us in case they want to organize webinars or other type of online trainings that the aim is to train the trainers. Webinars organized from teachers for other teachers, even in the national language. We're going to support the effort, and we just want to mention that whoever needs anything, we are at your disposal and they can contact us anytime. Thank you. Hocam herhangi bir soru, herhangi bir eğitimle ilgili danışmak istedikleri bir şey olursa mutlaka bizimle kontak kurabileceklerini de söyleyelim dedi. Zaten orada eğitimler ve webinarlarda biz de olacağız ve her soruya cevap verir haldeyiz. Lütfen bizimle kontak kursunlar. Sorular olursa da cevaplamaya hazırız. Diyoruz. Dear Ola, dear Eleni, thank you very much. İnşallah başka programlarda görüşmek üzere diyelim. Okay, we really appreciate that you were here today. Thank you so much again and again, and we hope to see you again in another program if it's possible. Maybe with the questions from the teachers of Turkey. Okay? Yeah, absolutely. With pleasure. Thank you in advance. Thank you very much for having us.
Thank you. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu hafta STEM Keşif Haftası'ndan bahsetmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye. Bye bye.